William Herschel teleskobun bir zaman makinesi olduğunu anlayan ilk insandı. Uzaya baktığımızda aslında geçmişi görürüz. Işık bir saniyede 300 bin kilometre yol alır. Bu yaklaşık olarak Dünya ve Ay arasındaki uzaklıktır. Yani Ay bize bir ışık saniyesi uzaklıkta. Bir dahaki sefere Ay'a baktığınızda bir saniye öncesini gördüğünüzü unutmayın. Gün ışığının Dünya'ya ulaşması 8 dakika sürer. Yani Güneş 8 ışık dakikası uzaklıktadır. Dünyadan Güneş'in ancak 8 dakika önceki halini görebiliriz. Bir şey daha, Güneş aslında doğmaz bile. Dünya döner ve biz de onunla beraber döneriz. Öyle görünmüyor olabilir ancak şu anda bir jet uçağından daha hızlı hareket ediyoruz. Ayrıca yeri gelmişken şu ufuk. Orada değildir bile. Aslında öyle bir sınır yok. Ufuk da başka bir göz aldanmasıdır. Dünya ile en dıştaki gezegen Neptün arasındaki uzaklık gezegenler yörüngede döndükçe değişir. Işık bu seyahati yaklaşık 4 saatte tamamlar. Yani biz dünyadakiler için gördüğümüz Neptün'ün 4 saat önceki görüntüsüdür. Işık yılı kozmosun temel uzaklık birimidir. Tek bir ışık yılı yaklaşık 10 trilyon kilometre demektir. Bu ışığın bir yılda kat ettiği mesafeyi belirtir. Güneş'e en yakın yıldız olan Proxima Centauri, Dünya'ya 4 ışık yılından biraz daha uzaktır. Peki 4 ışık yılı ne kadar uzaktır? NASA'nın Voyager uzay aracı saatte 56 bin kilometreden daha hızlı hareket eder. Bu hayret verici hızda bile Voyager'ın en yakın yıldıza ulaşması 80 bin yıldan fazla sürer. Ülker yıldız kümesinin yıldızları ise 400 ışık yılı uzaklıktadır. Işık Ülker'den ayrıldığında bundan 400 yıl önce Galileo ilk defa bir teleskoptan bakıyordu. Birkaç yıl sonra ışık hızını ölçmeye çalıştı ancak başaramadı. Çok akıllıca bir planı vardı fakat o dönemin teknolojisi ışık kadar hızlı hareket eden bir şeyin hızını ölçmeye yeterli değildi. Dünyadan Yengeç Bulutusuna baktığımızda zamanın çok ötesini görürüz. Yengeç Bulutusu bir süpernova ile patlayana kadar Güneş'ten 10 kat daha kütleli bir dev yıldızdı. Kendi galaksimizin merkezi Dünya'ya yaklaşık 30 bin ışık yılı uzaklıkta. Bugün gördüğümüz Samanyolu'nun çekirdeğinden gelen ışık çıkış noktasını terk ettiğinde atalarımız insanlığın ilk sanat örneklerini, mağara resimlerini yapıyorlardı. Sambraura galaksisinden gelen gördüğümüz bu ışık 30 milyon yaşında. Bu ışık yola çıktığında atalarımız ağaçlarda yaşıyordu, yaklaşık 5 kilo ağırlığında ve uzun kuyrukları vardı. Ama 30 milyon ışık yılı bile kozmik olarak hala çok yakınımızda sayılır. Bu galaksi 320 milyon ışık yılı uzaklıktaki Saç yıldız kümesinin bir parçası. Gördüğünüz bu ışık Dünya'ya doğru yolculuğuna başladığında Dünya'da tanıdık tek bir kıta, okyanus veya nehir yoktu. Uzak atalarımız sudan karaya yeni yeni çıkmaya başlamıştı. Bu oldukça eski bir ışık ama görebildiğimiz en eski ışığın yanından bile geçemez. En eski ışık çok soluk. Dairenin içindeki bu kırmızı leke şimdiye kadar gördüğümüz en eski galaksilerden biri. Şu anda 13.4 milyar yaşındaki bir yıldız ışığının Hubble uzay teleskobuyla alınmış görüntüsüne bakıyorsunuz. Bu ışık ilk yıldız neslinden geliyor. Peki o zamanlarda dünyada neler oluyordu? Kesinlikle hiçbir şey. Dünya, Güneş, Samanyolu yoktu. Milyarlarca yıl boyunca da var olmayacaktı. Evrenin daha uzak noktalarına bakmaya çalıştığımızda uzayın sonuymuş gibi görünen bir şeyle karşılaşıyoruz. Ama aslında bu zamanın başlangıcı. Bu 13.8 milyar yıl önce evreni yaratmış olan büyük patlamadan geriye kalan radyasyon. Şu anda bilinen uzay ve zamanın tam ucundayız. Peki büyük patlamadan önce ne oldu? Kimse bilmiyor. O anın öncesinden bugüne hiçbir kanıt kalmadı. Peki biz evrenin neresindeyiz? Tam merkezinde. Gözlemlenebilir evrende herkesin kendini özel hissetmeye hakkı vardır. Hangi galakside yaşıyor olursanız olun, evrene baktığınızda kendinizi kozmik ufkun tam merkezinde bulursunuz. Ama bu yalnızca bir yanılsama. Aslında merkez diye bir şey yok ve kozmik ufuk denizdeki ufuktan çok da farklı değildir. İşte zamanda başlangıca sahip olan bir evrende sınırlı bir ışık hızına sahip olduğunuzda olan şey budur. Büyük patlamadan sonraki birkaç yüz milyon yılda hidrojen ve helyum bulutları yoğunlaşarak ilk yıldızları ve galaksileri oluşturdu. Bu yeni ışık kaynaklarının gelişiyle evrenin uzun ve karanlık çağları sona erdi. Uzay genişlemeye devam ettikçe kozmik evrimde daha büyük ölçekleri açıldı. İlk yıldız nesilleri öldüğünde uzaya daha ağır elementler ekerek gezegenlerin oluşumunu ve nihayetinde yaşamı mümkün kıldılar. Günlük yaşamda hareket eden bir nesnenin hızını daima başka bir şeyle kıyaslayarak ölçeriz. Kosmosta hareket etmeyen bir şeyle. Örneğin ben, yere göre saatte 10 kilometre hızla hareket ediyorum.
Fakat önceden de belirttiğim gibi yer de hareket ediyor. Dünya kendi etrafında saatte 1600 kilometreden fazla bir hızla dönerken Güneş'in etrafında da 100.000 kilometreden daha fazla bir hızla dönüyor. Güneş de galakside saatte 804.000 kilometre hızla hareket ediyor. Samanyolu galaksisi ise evrende saatte yaklaşık 2.4 milyon kilometre hızla hareket ediyor. Yani anlayacağınız kozmosda sabit bir yer yok. Tüm doğa hareket halinde. Peki bu nasıl olacak? Einstein için bile tüm bu izafi hareketleri hesaplayabilmek için mutlak bir ölçüyü hayal etmek oldukça güçlü. Bir gün ışık hızında seyahat edebilseydik dünyanın neye benzeyeceğini düşünmeye başladı. Einstein bunun üzerine kafa yordukça işin içinden daha da fazla çıkamaz hale geliyordu. Işık hızında seyahat ettiğinizi hayal ederseniz çelişkiler her yönden bir çığ gibi üstünüze yığılır. Bu konudaki en büyük otoriteler tarafından bile hiç eleştirilmeden doğru kabul edilen görüşlerin tamamen yanlış olduğunu fark ettiğinde Einstein'ın şaşkınlıktan bir süre kendine gelemediği söylenir. Yüksek hızlarda seyahat edilirken kabul edilmesi gereken kesin kurallar vardır. Einstein bu kurallara izafiyet ilkeleri ya da özel görelilik adını verdi. Arabanızı kozmosda sürdüğünüzü hayal edin. Hareket eden nesnelerden gelen ışık, nesne ister hareketsiz ister hareket halinde olsun hep aynı hızla hareket eder. Nesnenin hızı ışık hızına eklenmez. Yani arabanın ışığı yine de ışık hızında seyahat edecektir. Doğa şöyle buyurur: benim hızımı ışık hızına eklemeyeceksin. O kadar. Ayrıca hiçbir maddi nesne ışık hızında veya ışık hızının üstünde seyahat edemez. Fizikte ışık hızına dilediğiniz kadar yakın seyahat etmenizi engelleyen hiçbir şey yok. Işık hızının %99.9'una ulaşmak mümkün. Fakat ne kadar zorlarsanız zorlayın, o son ondalık noktaya asla ulaşamazsınız. Çünkü gerçekliğin mantıken tutarlı olması için kozmik bir hız sınırının olması gereklidir. Kaynağı ne kadar hızlı ya da yavaş hareket ederse etsin, ışık hep aynı hızla hareket eder. Diğer her şeye göre ışık hızı sabittir. Yani hiçbir şey ışığa yetişemez. Işık hızına yaklaşıldığında garip şeyler olur. Işık hızında seyahat etmek bir nevi yaşam iksiri içmek gibidir. Zira ışık hızında biyolojik saatimiz geride kalanlarınkine oranla yavaşlar. Bu olgu en fazla bir asırlık yaşam ömrü olan biz insanlara yıldızlara seyahat etme kavramı hakkında gerçekçi bir yöntem sağlayabileceğini göstermiştir. Doğa yasalarının özelliği çiğnenemez olmalarıdır. Fizikçilerin işi kültürden kültüre, zamandan zamana değişmeyen ve kozmostaki hakikati barındıran bu emirleri keşfetmektir. Bu yüzden bilimden, gerçeklikten uzaklaşmamak, dogmatik bir takım şeylere çok kafa yormamak en iyisidir. Bir sonraki videoda yine bu konuyla ilişkili bir nevi devam niteliğinde sayılabilecek kara delikler ve bu sefer Einstein'in genel görelilik yasası hakkında olacak. O yüzden takipte kalmayı unutmayın, konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıya yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram ve Facebook hesaplarından takip edebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.